Yani çalı çırpıdan dolayı kalsa mı acaba ya? Sanki daha kötü olacak gerçekten de. Evet. Yer çok buz. Biraz arabayla ezmek daha mantıklı olacak. Sığamıyor muyuz? Sığarız ya. Bu kadar büyük mü ya? Ucu ucuna. Vallahi. Ah, çok ağır. Şöyle taşımamız lazım. Evet. Eyvah. Kazıklar nerede? Ha? Arkada mı kazıklar? Kazıklar arkada. Onları bir çakalım. Ağaçlardan gacır gacır sesler geliyor var ya. Yani dua edelim kafamıza çökmesin. Kapşonunu örtsene Barış. Kafan üşümüyor mu? İyi öyle. Bununla çadırda işimiz yok değil mi? Yok. Ha, güç kaynağıyla olabilir. Şu hortum nerede? Hortumu oraya mı attım? Evet. Her şeyi getiriyorum. Getir. Hepsini koyalım. Senin bu çanta artık acayip yırtıldı. Çok böyle rüzgar fazla olmazsa o kadar da dondurucu değil tabii de. Evet ya rüzgar çok şey yapıyor.
Bunu içeriden böyle uzatayım mı yoksa dışarıdan zorlana zorlana mı takayım? Sobayı kurdum. Peleti de dökeyim. Eyvah. Harika bir döküştü. Bir şey olmaz. Bir dakika onu pürmüzle destekleyelim. Öbürünü yakacak mısın? Yok. Şöyle bastırınca duruyor zaten. Bu hangisi? Büyük olan. Seninki yani. Sen nerede yatacaksın? Fark etmez. Çok güzel ya. Şimdi girip uyuyacağım mis gibi oh. Şöyle de. Kuğu yapsana.
Otel değil de pansiyon kalitesi. Apart. Burada şimdi kahve de içilir. Yaparsan içeriz. Yaparım. Şurada küçük toynaklar var. Domuz ya da geyik, ceylan. Allah Allah. Ne acaba onlar? Sarılayım mı?
Çok güzel olmuş. Hmm. Sos gerçekten güzel oldu. Evet ya, çok iyi oldu. Hani sarımsak falan çok atmayalım diyeceğim ama bu tadı da başka türlü alamaz. Ne sosu bu? Chimichurri. O ne ya? Tamam. Hı hı. Chimichurri. O zaman kapatalım arayı. Evet. Isınacak gibi değil yani. Hava soğuk. -6 dışarısı, içerisi de 10 derece. 10 derece. Gece -10'u görür. Evet, görür. Yani bu büyüklükteki çadıra yetmiyormuş demek ki soba. 2 tane olmaz. Yetiyor ama 2 tane. Hadi takalım o zaman. Evet. Şimdi yatak orada kaldı. Orada mı yatacağız? Gece buraya mı alacağız? Bence gece oraya alalım ya. Ya bir soğuğa bakarız. İşte şuraya alalım. Sen orada kaldın. Hoşça kal. Burası sıcak. Bunun altı. Ha, altı da vardı, doğru. Baby nasıl aldı? Altı halıdan geçiyor ya. Şeyden mi kastı? Tut bakayım. Bak hemen ısınmış ya burası. Isınır, tut. Tamam. Oo, içerisi gerçekten soğuk ha. Evet ya. Ama çok saçma ya. Birkaç saniye de ısındı ya. Allah Allah. Direkt soğuk ya. Sanki hani köy evlerinde olur ya Barış, Arka mutfak oda. dışarıda. Onun gibi bir şey oldu. Şimdi küçüldü burası. Bakalım ısınır diye düşünüyoruz. Yarıya düştü yani mecbur ısınacak. 10 derece ise 20 derece olmasını bekliyorum. Yok yok, kesinlikle çok ısındı şu an. Ağaçlar çatır çatır gidiyor ha Barış. Ha.
Çok buz Barış. Giderek sertleşiyor. Yani Var burada ya, tam bebek çıkartabilirsin. Ha, çıkartırsın. Sabah burada biz yürüyemeyeceğiz hala. Aa, kürek kaydırmaca. Bin. Dur ama oturmadan. Dur ayakta gitsek. Ama kırılır yani, gidemezsin ki. Barış. Ne bağırıyorsun oğlum? Tut. Ulaşım. Snowboard. Barış. Burası o kadar soğuk ki Barış. Ya şunlar böyle kalmış, buz olarak kalmış. Evet. Ağaçların dışı. Bunlar kar değil yani. buz. Kar değil, tabii uzayan buz. Baksana bu tarafa doğru Evet. uzamışlar. Barış farkında mısın? Benim montum yok. Çıkarıp vereyim mi montunu? İçerideydi Türk montun. filminde miyiz oğlum? Hayır hayır. Montun içerideydi, getireyim mi? Rüzgar estikçe oradan bir çat çat Evet. ağaç sesi geliyor. Şey ya çok bir de metronom gibi hiç durmuyor. Oh, içerisi 13 derece. Isındı ve var ya çok iyi oldu. Isınır ya, küçüldü alan. Al bakalım. Sobanın içine gireceğiz. Neredeyse. Soğuk ya, ısınamıyoruz. Sonbaharda elimiz falan yanıyordu. Hı hı. Camın önüne Evet. yaklaştırınca. Şu an ayağımı uzatsam sobanın üstüne koysam falan. Kedi gibi. Kediler anlamıyor ya yalnız. He. Kar yağmaya başladı. Ortadaki perdeyi kapatınca içerisi çok güzel ısındı. Şu an 18 derece neredeyse. Dışarısı da eksi 6 derece. Gayet iyi yani.
Yatağımızı bu tarafa aldık. Ağaçlardan biraz korktuğumuz için arabayı şu öne çekip kafamızın hemen arkasına yani. Yani sağ taraftan, sol taraftan korkmuyoruz da tam karşımızda uzun bir ağaç var. Ve orada yıkılan bir ağaç vardı. Ondan dolayı ondan biraz korktuk. İşte şu ve onun arkasındaki ağaçlar. Git. Tamam, dümdüz biraz daha git. Tamam. İyi. Çadırın kapısı çok açılmayınca böyle 21'lere kadar çıkıyor. Dışarısı da 9'a çıkmıştı biraz önce. Aslında sadece çadır da değil. Tam önünden rüzgar alıyoruz. Orada da şu an araba var. Onun da etkisi vardır büyük ihtimalle. Günaydın. Günaydın. İyi uyuyabildin mi? Evet, çok güzel uyudum ya. Hiç uyanmadım. İşte sıcağın etkisi. Yani kamp eziyet çekmek değil ya. Şu soba duraksız bir şekilde yandığı için çok keyifli uyanıyor. Şu. Ya bu çok önemli bir şey benim için ya. Yani en az tulum kadar önemli neredeyse. Ama bu sıcakta o kadar önemli olmaması lazım ya. Bu sıcakta da önemli var. Çünkü gece yine biraz böyle, yani bu olmasaydı üşürdüm gibi. Çünkü Allah Allah. sonuçta şuradan bir soğuk geliyor ya. İnsanın kafası çok üşüyor kampta. Kafayı üşütmemek lazım. Ve şurası, yani şu boyun kısmının şöyle sıcak kalması çok önemli. Bu birçok insanı belki bunaltıcı gelebilir ama şu kısım bol, yani aslında o kadar şey değil. Ve şu ön tarafını kapatıyor ya, Hı hı. yüzün ısınıyor, o da çok önemli. Tam burnunu kapat bakayım. Tam kapatırsan şöyle. Bu şey değil mi ya? Sub-Zero. Maydanozlar donmuş.
İnci mi koydun içine? Eline dikkat et. Hemen koktu ya. Hemen nasıl kokabilir pişmiş gibi ya? Kokmadı be. Vallahi koktu. Bence psikolojik. Hayır hayır şu an kokuyor. Ben anladım. Allah Allah. Üstten çok ısı veriyor ya, yumurta belki hemen yanmaya başlamıştır. Olabilir. Yani bu fırın alüminyum folyosuz olmuyor. Ya biz bunun üstüne bir şey, kaynak falan yaptıracağız. Hı. Niye öyle yapıyor? Ağzı çok düz değil ya. Yumurta haşlamak için can atan bir tas. Salça donmuş. Sıcak. Evet. Şu yumurtanın altı da sıcak da onu buraya koysana. Yanmasın orası. Çatal getirmeyi unutmuşuz. Benim şöyle bir karabinam var. Onda çatal yok ama yine şu bıçağını kullanacağım. Sen neyle yiyeceksin? Ben de kaşıkla yiyeceğim. Bıçakla ye. Ben olsam bıçakla yerdim. Ya çok da bir şey yok ki zaten, peynirden işte Yani alırım bunu almak kaşıkla. daha böyle şey geliyor bana. Buzlu salatalık. Çok su var ya salatalıkta, o yüzden daha çok donmuş. Evet evet, domatesler de aynı yerdeydi. Onlar da olmamış. Karabinayı çok eşlerini kullanıyorsun. Her şeyi bununla yaparım artık ben. Şu gıcır sesini çıkaran ağaç hangisi ya? O devrilmiş olan vardı bir tane. Bence o. Şurada Çok var bir tane. gerilim veriyor.
ağaçlardan gelen çatırtıya bak. Çok korkunç ya. Kırılıp kafamıza düşecek gibi ya. Çatır Şuraya çatır. baksana. Gidelim. Bu ağaç kütürdeme sesi çok korkunçmuş Evet ya. Ben ya. bunu hiç böyle duymamıştım bu kadar. Bu kadar hiçbir yerde duymamıştık. Ya buradaki ağaçlar o kadar heybetli ki. Bu kadar yüksek ağaç mı olur? Ve yazın bu sesi yani rüzgarlı olduğu günlerde bile burada duymadık. Evet. Bu şeyle soğuk ve donla alakalı sanırım. Evet. Bu yapraklar ne güzel olmuş Barış. Yani sadece bunlar böyle görünüyor. Evet. Ya Etrafında nasıl ki baksana ortada neden yok kar hiç birikmemiş kenarları sadece. köşeleri Çok dolu. güzel ya. Çok enteresan ya. Çünkü kar yağmamış. Donduğu için. Dona dona etrafı Evet. böyle olmuş. Bak yeraltı kaynağı olarak çıkıyor, görüyor musun? Evet. Oo. Oh, çok iyi ya. Çay. Hadi. Termos gitti. Yani niye sakatlık yapıyoruz ki? Altı buzdur bak söyleyeyim. Buzdur. Düşersen acımam. Geliyor. Barış. Ve belini ağaca vuracaksın düşerken. Sınırlarımızı öğreniyoruz. Bu yaştan sonra. Bak. Onu 15'te falan 17'de halletmiş olmamız lazım. Çay güzel fikir oldu. İyi ısıtıyor. Yıkılacak Oo, kütür kütür ya. Şu an bu baksana bu yıkılacak gibi ya zaten. Bak ağacın kamuflajına bak. Harika bir desen. Bunlar da artık ne diyelim?
boşluk bırakalım. Herkes istediği gibi doldursun. Bunlara ne diyelim? Bunlar neymiş? Bir dakika benim bu taraftan yapalım. Ha bir dakika, orası daha önce, bir dakika. Şurada daha önce. Şurada kabarıklık var. Bu ne oldu ya? Bir dakika. Girmiyor. Girmez, burası kustu. Yok. Bir dakika. İndiriyorum. Alacağım. Tut orada. Ne oldu? Altında kaldı. Şunu bir alacağız. Yani işte şu yerleştirme konusunda lütfen fikir verme. Tamam mı? Şu an bir dakika. Şunu alsak olacak. Al. Şu taraf ince. Bir dakika dur. Ya kovayarak. Oldu. Ellerin çekik değil mi? Öyle olur. Oldu da ön koltuktaki çantalar falan. Ne? Yani burada bir sürü çanta var. Şimdi şuralara girer. Bakayım bir. Yani bu kapanıyor. İşte böyle. Ya anlıyorum artık. Geçtik, o eşiği geçtik. Tamam da bak, ilk defa senin dediğin gibi yerleştirdik ve en kötü yerleşimimiz oldu. Ya sana dedim kampetleri yukarı bağlayayım. Ya onu En son- geç, bağlamadan yapacaktık ama olmadı işte. Hayır, sen bir kere yaptığım şeyi bozmam modundasın, ondan oluyor. Ne alaka ya? Kampetleri yukarı bağlasak olacak. Pompayı koydun mu hiç? Yok, koymadım. Daha burada pompa. Yani pelet bitti diye böyle şey yapıyoruz ama çadır o kadar Yani çok şu şişti çanta ki. benim kucağımda gitmek zorunda şu an. Anlıyorum. Ne yapalım? Jandarmayı mı arayayım? Şimdi biliyorsunuz, kamp yeri seçerken özellikle rüzgarlı bölgelerde ağaç devrimlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela burada bir ağaç çok uzun, çok da sağlıklı, dayanıklı görünüyor ama devrilmiş. Hem de Evet.
kökünden. Dümdüz ya, bir de hiç eğrilik de yok. Evet. Yani hem de ya ağaç kırılmamış. Ağaç kökünden çıkmış. Bakın kökü kalkmış. Bu niye oluyor? Çok fazla rüzgar alıyor. Dibi çok yumuşuyor. Ya da ağacın kökleri bir şekilde zarar görüyor. Artık taşıyamıyor. Bir de burası biraz yokuş ya Barış. Evet. Altı yol. Yani burada biraz bir toprak kayması olmuş gibi. Ama orada mesela aşağı doğru olurdu. Bence karşıdan çok fazla rüzgar aldığı Ya için tabii burası yani biraz yokuş olduğu için kökleri gevşemiş olabilir. Onu Olabilir. demek istiyorum. bazen de mesela atıyorum önce burayı beğendik. Çok güzel dedik. Ağaçlara baktık. Hani yamuk duran yok. Bazen de çok büyük ağaçlara güvenmememiz gerekiyor. Yani onun o gücü, buna hiçbir şey olmaz dediğimiz şey kendi gücüne yenik düşüyor. Mesela şu ağaçta bir yamukluk var. Şuradan göstereyim. Çok da güçlü görünüyor ama işte belli olmuyor bu tarz şeyler. Mesela şuradaki ağaçlar da çok büyük. Hemen arkasında bir tane bakın ağaç devrilmiş. Şimdi burada yapmamız gereken hesap, iyi ihtimalle şöyle bir şey yapılabilir. Yanlarında onu tutacak ağaçlar var mı? Mesela bak burada o işe yaramış. Biraz önce gösterdiğimiz ağaçta işe yaramış. Biz de burada bir yarım saat yer arayışı geçirdik. Daha sonra dedik ki bakın burada hemen yanımızda çok kalın bir ağaç var. Şu uzun, nispeten güçlü duruyor. Yanlarında ona destek verebilecek pek çok ufak ağaç var. Yani o ağaçlar onu taşımaz demeyin. O 6-7 tane ufak dallı ağaç bayağı bir güç üretir. Bu tarafa geldiğimizde de hemen arkasında yine ufak ağaçlar var. Ağaçların kısa olması onları daha dayanıklı yapıyor. Şurada uzun olan ağaç var. O da bu tarafa, yani şu tarafa eğimli. Nispeten burası pek çok yere göre en güvenli gördüğümüz yer oldu. Evet. Bir de bunun dalları, yani büyük ağaçların dalları kopabilir. Bir de öyle bir tehlike var. Tabii evet, mesela bunun Bunun da altı dalları bu tarafta yoğunlaşmış. evet. Ya ufak dallar düşüyor zaten. Mesela şu yerde bir sürü ufak dal var. Ama mesela dün gece hiç düşmedi üzerimize. Çok rüzgar olduğu zaman genelde oluyor o. Böyle don olan zamanlarda da soğuktan donup kırılabiliyor. Evet. Ya en iyi şey aslında tabii ki de Açık. evet açık bir alanı kurmak ama gerçekten buralarda hiç yok. Hiç yok. Yani yolun tam ortasına şuraya durabilirdik ama şunlara güvenmiyoruz. Mesela bu ağaç bence riskli bir ağaç. Çünkü Evet. yukarısı kuru. Bak fazla dal yok. Kabukları falan atmış. Yanlarındakilere göre biraz risk. Bir de bu tarafa hafif eğimli görüyorum ben onu. Bir ufak en azından burası çok güzel dememek lazım. Ağaçlara bakmak lazım. Yere bakmak lazım. Yapabiliyorsak küçük bir hesap yapmamız lazım böyle. Çünkü çok riskli bir olay bu. Tehlikeli bir konu yani.